Merhaba sevgili arkadaşlar. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketiyle selamlıyorum. Bu süre içerisinde sizlerle birlikte son zamanlarda meydana gelen olaylara farklı bakış açılarını ele almak istiyorum. Özellikle acaba bu olaylara, özellikle son zamanlarda meydana gelen bu virüs olayına ve onun dışında zelzele gibi, deprem gibi başımıza gelen, karşı karşıya olduğumuz birçok felaketlere acaba bir mümin olarak nasıl bakmamız gerekir? Bunlara karşı nasıl bir bakış açısı gerçekleştirmemiz gerekir? Bunu sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Özellikle tefekkür biliyorsunuz aklımızın çok önemli bir fonksiyonudur. Allah'ın bize vermiş olduğu, diğer varlıklardan farklı olarak verdiği, en önemli, onlardan ayrı olarak bizi yaratmış olduğu en önemli fonksiyona sahip bir aletimizdir bu. Dolayısıyla bunun en önemli özelliklerinden bir tanesi düşünmektir. Yani tefekkür diyoruz biz buna İslam literatüründe. Tefekkür etmek, düşünmek. Peki bu olayları acaba biz nasıl tefekkür etmeliyiz? Tefekkür penceresiyle bakarsak bunları nasıl değerlendirmeliyiz? Her şeyden önce ben şunu ifade etmek istiyorum. Herhangi bir olay, sonradan çıkan bir olay, hangi olay olursa olsun bu kendi kendine meydana gelmez. Zaten bakın biz Türkçe'de dahi bunların hepsine hadise diyoruz. Hadiseler. Hadise Arapça bir kelimedir ve sonradan olan demektir zaten. Her şey hadistir ve hadisedir aslında. Dolayısıyla depremler de bir hadisedir. Virüs salgınları bir hadisedir. Başka fırtınalar, büyük tsunamiler vesaireler hepsi bir hadisedir. Büyük hadiselerdir bunlar. Dolayısıyla bunlar sonradan olmuştur. Sonradan olan her şeyi yapan birisi vardır mutlaka. Hiçbir şey tesadüfen meydana gelmez. Dolayısıyla dünyanın sarsılması, zelzele meydana gelmesi, hani birçok insanın belki düşünmediği bir nokta bu. Ama bu da aslında bu dünyanın sahibi tarafından meydana getirilen bir olaydır. Her şeyden önce bu kainatın, bu evrenin sahipsiz olduğunu düşünen insanlar, inançsız insanlar bu olayları çok farklı şekilde değerlendirirler. Darwinistler, pozitivist dediğimiz bilimi kutsayan insanlar, bilimi inanç yerine getiren insanların bu olaylara bakış açıları çok farklıdır. Ama biz müminler olarak, Kur'an'a inanan, İslamiyet'e inanan insanlar olarak bu olayları değerlendirirken tabii ki çok farklı şekillerde yorumlamamız gerekir. İşte bu ilk bakış açımız, bu tefekkür yoluyla bu olayların kendi kendine tesadüfen meydana gelmediğini bir defa her şeyden önce düşünmemiz lazım. Bir şey meydana gelmişse bunu meydana getiren birisi vardır. Peki bunu kim meydana getirebilir? Bu evrenin sahibi kimse o meydana getirebilir. Bakınız Cenab-ı Hak, biz Fatiha suresini hepimiz biliyoruz. Fatiha suresinde Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyoruz. Dikkat ederseniz. Yani alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Allah'a şükürler olsun. O Allah'ı övüyoruz. Noksan sıfatlardan uzak tutuyoruz. Övmeye layık, teşekküre, şükre layık olan O'dur diyoruz her zaman. Dolayısıyla biz burada alemlerin Rabbi derken acaba neyi kastetmiş oluyoruz? Alemler, yani dünyada var olan mikroplardan, virüslerden, hücrelerden gökyüzündeki yıldızlara kadar sayısız trilyonlarca, sayısı bilmediğimiz kadar varlıkların tamamını aslında Cenab-ı Hak alem diye nitelendiriyor. Ve alemlerin Rabbi deyince yani bütün bunların hepsinin dizgininin kendi elinde olduğunu, bütün bu varlıkların hepsinin terbiyedisinin kendisi olduğunu bize açık bir şekilde orada bildiriyor. Demek ki her şey alem lafzının içerisine girdiğine göre bugün meydana gelen hadiseleri de bu çerçevede değerlendirmemiz mümkündür. Şu bu ayeti kerimede Cenab-ı Hak Rab ismini özellikle Fatiha suresinde, başka surelerde de var, bunu ön plana çıkarmıştır. Rab terbiye eden demek, terbiye edici Allah demektir. Her şeyin sahibi olan Allah demektir. Her şeyi çekip çeviren Cenab-ı Hak demektir. İşaretül İcaz tefsirinde bu Rab ismi açıklanırken özellikle terbiyenin iki yönüne dikkat çekilir. Bu iki yönden birinci yönü herhangi bir varlıkta, terbiye edilen varlıklardan zararlı olan şeyleri uzaklaştırmak. İkincisi faydalı ve menfaatli olan şeyleri onlara getirmektir. Cenab-ı Hak bu alemleri, bütün zerreleri, virüsleri, mikropları, her şeyi terbiye ederken aslında bu iki yönü her zaman kullanmakta ama biz insanlar çoğu zaman kendi menfaatimiz olan, kendi şahsımızla ilgili meseleleri düşündüğümüz için olayı çok geniş perspektiften bazen algılayamıyoruz, fark edemiyoruz. Halbuki Yüce Rabbimizin bu tür olaylarda
göstermek istediği, bize göstermek istediği, sakladığı çok büyük hikmetleri mutlaka vardır. Bunları tefekkür penceresiyle bu şekilde düşünmek lazım. Mesela Secde suresi 7. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Hak "Ellezî ahsene kulle şeyin halagahu" buyurur. Bir de olaya bu açıdan bakmak gerekir. Yani Yüce Rabbimiz bu ayet-i kerimesinde Allah her şeyi en güzel şekilde yaratandır. Yarattığı şeyleri en güzel şekilde yaratandır ifadesini kullanır. Buradan anlaşılan husus şudur tefsirlerimize baktığımız zaman. Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu şeylerin hepsi güzeldir. Genel olarak böyle bir hüküm çıkar buradan. Ancak bazı şeyler doğrudan doğruya güzeldir. Hemen bir anda onun güzelliğini görürüz. Bazı şeyler ise doğrudan doğruya güzelliği ortaya çıkmayan şeylerdir. Bunlar dolayısıyla güzel olan şeyleri nitelendirilir. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu her şey aslında çok güzeldir. Ama insanoğlu biraz böyle kendi menfaatini ön plana çıkardığı için şahsi düşüncelerini, şahsi menfaatine zarar gelebilecek şeyleri ön plana çıkardığı için o güzellikleri fark etmez ve her şeyin kötü olduğu fikrine sahip olabilir. Halbuki bu ayet penceresinden tefekkürle bir olaya yaklaştığımız zaman mesela bunu şöyle biraz daha anlamak için birkaç cümleyle misal vermek istiyorum. Mesela kış mevsimi çok sert geçiyor çoğu zamanlar. Karlar çok fazla yağıyor. Her tarafta çamur oluyor. Seller meydana gelebiliyor. İlk bakışta insanlar bu nasıl bir havadır? Bu karlar ne kadar çok fazla yağdı, hepimize zarar veriyor. İşte evimizden dışarı çıkamıyoruz. Ayaklarımız çamur oluyor, evlerimize sel geliyor diye düşünebiliyoruz. Bunlara baktığımız zaman ilk bakışta bunlar sanki yani karın yağması, yağmurun yağması, her tarafın çamur olması, fırtınaların esmesi güzel bir şey değilmiş gibi gözüküyor insanın gözüne. Halbuki bir müddet sonra kış mevsimi geçiyor ve bahar mevsimi geldiği zaman aslında o soğuk olan bizim şahsımız itibarıyla çok kötü gördüğümüz, iyi görmediğimiz olayın arkasında bir bahar mevsiminde trilyonlarca çiçeklerin, ağaçların meyve verdiğini, çiçek açtığını ve bunlardan insanların ve hayvanların faydalandığını, dolayısıyla Allah'ın çok büyük bir rahmetinin ortaya çıkmasını vesile olduğunu ve bu yüzden de bunun çok güzel olduğunu aslında böylece bize anlatmış oluyor. Biz bu virüs gibi hadiselere, zelzele gibi olaylara da aslında bu bakış açısıyla bakmamız mümkün. Çünkü şimdi biz göremiyoruz. Biz sadece işte bazı insanların ölmesine, bazı insanların hastalanmasına nazarımızı çevirdiğimiz için bu ne kadar kötü bir şeydir diye düşünebiliyoruz. Mutlaka insanların ölmesi bizi üzüyor. Ama acaba bunun arkasında nasıl bir Cenab-ı Hakk'ın rahmet perdesi vardır? Nasıl bir rahmet çiçekleri tabiri caizse açacaktır? Dünyada Cenab-ı Hak nasıl bir düzeni ortaya koyacaktır? İşte biz bu rahmetin ortaya çıkacağını düşünerek olaylara baktığımız zaman herhalde bu hadiseler bizi bu kadar korkutup ürkütmeyecek. Cenab-ı Hakk'ın birçok isimlerinin, fiillerinin tezahür ve yansımasının aslında bir ayna olduğu burada anlaşılacaktır. Şimdi tefekkür bakış açısıyla kısaca bu şekilde bunu ifade edelim. Bir de şefkat bakış açısıyla olaya baktığımız zaman şunu düşünebiliriz. Tabii ki bir Cenab-ı Hakk'ın şefkat ve merhameti söz konusu, bir de insanın şefkat ve merhameti söz konusudur. Bu alemin sahibinin Allah olduğunu söyledik. Bu alemdeki her zerrenin kontrolünün, dizgininin Cenab-ı Hakk'ın elinde olduğunu söyledik ve bu Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim ifadesine göre sonsuz bir merhameti olduğunu biliyoruz. Peki bu hadiseler, bu olaylar, insanların ölmesi, virüslerin gelmesi Cenab-ı Hakk'ın bu rahmetine aykırı değil mi? Ve de insan kendi şefkat duygusuyla bakınca çok merhamet ederek neden böyle oluyor? Bunlar merhamete aykırı değil mi diye de düşünebiliyor. Halbuki bir kere Cenab-ı Hak bu kainatın sahibi olduğu için, her şeyin düzenli onun elinde olduğu için, dizgin onun elinde olduğu için bizim onun merhametinden daha fazla bir merhamet ileri sürmemiz kesinlikle doğru değildir. Bunu bir kere kesin bir yere not etmek lazım. İkinci olarak tabii ki bu olaylar neticesinde, diyelim ki bu virüs neticesinde binlerce insan vefat ediyor. Şimdi vefat eden insanlara baktığımız zaman, eğer bu vefat eden insanlar zalim insanlarsa, inatçı, kafir insanlarsa, insanlara kötülük yapan kişilerse, bunlar zaten Cenab-ı Hak tarafından daha dünyada cezası verilen insanlardır. Ama mazlum insanlarsa mutlaka Cenab-ı Hakk'ın rahmeti bunlar üzerinde tecelli edecektir. Bu ölenler Müslümansa özellikle,
yani Allah'a inanan insanlarsa, ibadetlerini yapan, inançları kuvvetli olan insanlarsa, biz biliyoruz ki dinimizce bunlar da öldükleri zaman şehit hükmüne geçiyorlar. Eğer malları kaybolmuşsa sadaka hükmüne geçiyor. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın yani bunlar vasıtasıyla, yani bu gibi olaylar sonucunda ölen insanlara rahmetinin çok geniş olduğunu burada ne yapabiliriz? Düşünebiliriz, algılayabiliriz. Bu bakış açısıyla baktığımız zaman meydana gelen hadiseler aslında bizim psikolojimizi bozmaz. Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin, merhametinin birçok isimlerinin tecellisine mazhar olan olaylar olarak bunları düşünürüz ve biz de istikamet hayatımıza devam etmiş oluruz diye düşünüyorum.